Toprağını biraz az koymuştuk bunun. Yaparken dal ince diye ve güzel köklenme yine meydana gelmiş arkadaşlar. Dediğim işlemimiz bu kadar. Şimdi işlem yaptığımız dalı altından kesiyoruz arkadaşlar. Buradaki hareketliği daha hızlandıracak arkadaşlar. Diyoruz. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz hepiniz. Şimdi arkadaşlar görüldüğü gibi burada bir zeytin ağacımız var. Bu ağacımıza Mart ayında alttan çıkan sürgünle havayı köklendirme işlemi yapmıştık. Bayağı zaman oldu. Bunu bakamadık. Şimdi hep birlikte bakalım arkadaşlar. Havayı köklendirmemiz ne durumda? Köklenmiş mi? Sonucunu hep birlikte görelim. Şimdi işlem yaptığımız dalı altından kesiyoruz arkadaşlar. Oraları gördüğünüz gibi yine birkaç tane sürgün ağaçta oluşmuş. Bunlar da ayrıyetten havayı köklendirme yapacağız daha sonra. Geçmiş yıllarda bu uygulama yapmıştım. Başarılı oldum arkadaşlar. Bunu zeytin değil, herhangi başka bir ağaçta da aynı işlemi yapılabilir. Çok rahat köklendirme elde edebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dalımız güzel canlı duruyor. Köklenme gerçekleşmiş büyük ihtimal. Şimdi getirdik tezgahımıza. Bantını yavaşça çökelim arkadaşlar. Bu yaptığımız işlem aşının üstünden sürgün arkadaşlar. Aşı altından değil, belki öyle görünüşte o şekil sizi yanıltmasın. Toprağın altına kaldı. Aşı dalı buraya dolgu yapmıştık zamanında. Dikimden sonra. Aşılı dal bunlar. Evet, bantımızı açıyoruz arkadaşlar. Toprağını biraz az koymuştuk bunun. Yaparken dal ince diye ve güzel köklenme yine meydana gelmiş arkadaşlar. Dediğim gibi toprak az olduğu için küçük köklenme meydana gelmiş ama yine de çok güzel, dalın kalınlığına göre güzel köklenme olmuş arkadaşlar. Daha büyük bir toprak koymuş olsak, daha fazla toprak koymuş olsak buraya daha büyük kökler de elde edebilirdik arkadaşlar. Yine de güzel. Şimdi arkadaşlar bunu ne yapıyoruz? Kökün altından odunsu tabakının fazlalığını kesiyoruz. Kestikten sonra saksıya dikimi yapacağız arkadaşlar bunun. Saksımızı hazırladık. Biraz toprağını koyduk. Çıkan toprağı dibine koyuyoruz. Güzelce bir bıçak yardımıyla dibini açtıktan sonra güzelce dikeceğimiz yeri hazırladıktan sonra arkadaşlar fidan adayımızı güzelce alıyoruz. Açmış olduğumuz çukura kökler fazla sıkışmayacak şekilde bıçak yardımıyla hafiften sıkıştırarak elimizle de bastırıyoruz. Buraya güzelce yerleştiriyoruz arkadaşlar. Üzerine biraz gübre karışımı toprak attıktan sonra yine bir sıkıştırma yapıyoruz yine. Bu fidanımızı Mart ayında bahçemizde uygun bir yer ayarladıktan sonra saksıdan alıp oraya aktarımını yapacağız arkadaşlar. Daha sonraki aşamalarda. Burada biraz daha gelişimini tamamlasın. Ve şimdi üzerine biraz daha bahçemizden kuru toprak getirip üzerine güzelce saksını tamamlıyoruz. Temizledikten sonra sıkıştırmasını yapıp ve can suyunu verip bir köşede bunun gelişimini tamamlamasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videonun sonuna da ilk köklendirme yapma aşamasından kısa bir bölümünü koyacağım. Nasıl yaptığımızı. Bunun daha detaylı seyretmek isterseniz videonun linkini de açıklama bölümüne koyacağım. Havayı köklendirme yapılışını oradan da izleyebilirsiniz kanalımda. Zeytin haricinde her ağaca bu şekilde bir işlem yapabilirsiniz. İyi seyirler. Aşıdan gelen sürgünler. Şimdi biz buna havayı köklendirme yapmayı düşünüyorum şuradan arkadaşlar. Daha önce yapmıştım, başarılı olmuştuk. Şimdi buna Mart'ın 2 haftası arkadaşlar. Buna köklendirme yapacağız. Yaklaşık 3 ay zaman içinde
Haziran gibi köklenir diye düşünüyorum bunları. Susuzluk kalmazsa iyi bir işlem yaparsak 3 ay içinde köklenir arkadaşlar. Sonucunda olumsuz hep beraber takip edeceğiz inşallah. Şimdi hemen başlayalım. Şimdi köklendireceğimiz noktadan arkadaşlar önce bir bilezik açmamız gerekiyor. Şunu şu şekil şöyle güzelce kabuğunu kesiyoruz. Yuvarlak bir şekilde. Evet. Yine yaklaşık bir parmak, 1,5 parmak kadar altından kesiyoruz. Buradan araya açmamız lazım arkadaşlar. Şu bıçağı ucuyla yapmaya mı çalışayım? İnce olduğu için kabuk da ince oluyor. Tabi biraz zor oluyor. Arkadaşlar şimdi kabuğu soyduğumuz yeri oduncu tabakasını biraz şöyle bıçakla kazıyoruz. Burada yarayı kapatmaması için. Evet arkadaşlar. Şimdi tamamen burada alttan üstten kabuğunu ayırdık birbirinden. Şuradan köklenme yapacak arkadaşlar inşallah. Aloe vera kestik geldik dalından. Aloe vera sürüyoruz buraya. Buradaki oluşumu hızlandırmak açısından. Bunun jel tabakası buradaki hareketliği daha hızlandıracak arkadaşlar. Daha hızlı kök gelişimi sağlayacak inşallah. Evet arkadaşlar. Altını tuttuktan sonra iş kolay. Şimdi daha kolaylaştı arkadaşlar. Şöyle toprağı eşit bir şekilde ayarlıyoruz. Şimdi naylon yırtılmasın diye güzelce onu streç filmle bir saralım etrafını. Evet arkadaşlar. İşlemimiz bu kadar. Yaklaşık 3 ay, bilemedim en fazla 4 ay içinde. Zaten bu ağaç buradan uzantısını devam ettirirse can var demektir. Ama burada zaten kuruma yaparsa burada zaten gelişme yapmaz. Ağaç yeşerirse orada da çalışmalar devam edecek arkadaşlar. Yapmış olduğumuz işlem arkadaşlar havayı köklendirme diye anılıyor. Bu ağaçtan çoğaltma, bahçenizde bir ağaç varsa veya aynı ağaçtan fazladan yapmak istiyorsanız bu şekil köklendirip köklendikten sonra buradan kesip bunu köklü bir şekilde bahçenizin herhangi bir yerine dikebilirsiniz. Videolarımı seyrettiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'a emanet, hoşça kalın.